Savaşın sonunda Haçlı ordusunun kaybı çok fazlaydı. Özellikle Haçlı komutan ve hükümdarlarından neredeyse kaçabilen kimse olmamış, ya öldürülmüş ya da esir alınmışlardı. Dilerseniz buradan sonrasını savaşta bulunan Osmanlı tarihçisi Aşık Paşazade'den dinleyelim. O savaşta fakir dahi bir kafir tepeledim. Hünkâr fakire bir iyi at verdi ve derviş akbıyağı da verdi. Elhasıl bütün kafir komutanlarını hünkâra diri getirdiler. Hünkâr da tercüman getirdi. Bir ulu komutana sordu. Ben sizinle düşmanlık etmedim. Siz benim vilayetime ve üzerime neden geldiniz? Dedi. Bu kafir, gözümüze bunun gibi esirlik gözükür imiş dedi. Padişaha birkaç sözüm vardır. Eğer destur verirse söyleyeyim. Hünkâr söyle dedi. Evvel sözüm budur ki her yıl 5000 asker ile hünkârın kulluğuna geleyim ve dahi 10 parça hisar vereyim. Her birinin vilayetinden hayli meblağ hasıl olur ve gayri vilayetime dahi haraççın gelsin, haraç devşirsin ve bütün memleketimde senin kanunun yürüsün dedi. Padişah şöyle cevap verdi. Allah'ın inayetiyle senin hiçbir nesnene ihtiyacım yoktur. Ne malına, ne kalene, ne de askerine. Sonra bu kafir şöyle dedi. Senin gibi gani padişahın üzerine gelene her ne kim etseler bela yolundan layıktır. Hünkâr kendi kılıcını çıkardı ve celladın eline verdi. Bu kafirin boynunu vur dedi. Bunun üzerine kafir, devletli padişah, ne ola ben senin elinde ölsem dedi. Hünkâr tercümana kafirin muradının ne olduğunu sordu. Tercüman, sizin gibi bir ulu padişahın eliyle ölmek istiyormuş diye açıkladı. Bunun üzerine hünkâr cellada işaret etti. Çal. Böylece Türkler Kosova Ovası'nda ikinci defa parlak bir zafer kazanmıştı. İkinci Kosova Muharebesi, Avrupa'nın Türkleri Balkanlardan atmak maksadıyla yaptığı son büyük teşebbüs olmuştu. Bu büyük zaferden sonra Avrupa, Türklere karşı tamamen savunma durumuna geçecek, elindeki toprak ve menfaatleri kaptırmamak için mücadele edecekti. Böylece bu zafer, İstanbul'un fethedilmesi için Balkanlardaki emniyeti temin eden son büyük adım olacaktı. Aynı zamanda bu muharebe, Türklerin cihan hakimiyetine girişmesinin de başlangıcı olmuştu. Osmanlı Devleti bu zaferden itibaren 300 yıl boyunca dünyanın en büyük ve en kuvvetli devleti olma vasfını muhafaza edecekti. Bu sebeple 2. Kosova Zaferi'nin Türk tarihinde çok derin bir ehemmiyeti vardı. İkinci Kosova Savaşı'ndan kaçarak canını kurtarabilen Hunyadi János'un akıbeti, Varna Muharebesi'ndeki akıbetine benzemişti. Macaristan'a Osmanlı toprakları üzerinden gitmek tehlikeli olacağından János, Sırbistan üzerinden ilerlemek zorunda kalmıştı. Fakat Sırbistan'da ilerlemesinden kısa süre sonra Sırp despotu Branković kuvvetleri tarafından yakalandı ve esir edildi. Branković, topraklarını işgal ve yağma ettirmesinden dolayı Hunyadi János'a büyük kin duyuyordu. Bu sebeple onu kendi cezalandırmaktansa Osmanlı Sultanı II. Murad'a teslim etmeyi düşündü. Osmanlıların eline esir düşme tehlikesinden fevkalade korkuya kapılan Hunyadi János adeta Branković'e yalvardı. Bu sırada János'un Sırp despotunun elinde esir olduğunu öğrenen Macar senatosu Branković'e elçiler göndererek János'u serbest bırakması için ikna etmeye çalıştılar. Ona 100.000 altın flori teklif ettiler ki bu 350 kilo altın demekti. Buna ilaveten Macarlar, Branković'ten elde ettikleri tüm toprakları Sırp despotuna iade edeceklerini taahhüt ettiler. Ayrıca sözlerini tutacaklarına dair bir teminat olarak Hunyadi János'un en büyük oğlu Ladislaus'u da rehin olarak Branković'e gönderdiler. Macarların yaptığı tüm bu teklifler Sırp despotu Branković'in Osmanlı Sultanı II. Murad'a olan sadakatini bozmasına yetti. Böylece Hunyadi János'u esir aldığını Osmanlılara duyurmadan onu serbest bıraktı.
Fakat Branković bir yıl sonra bu ihanetin bedelini ağır ödeyecekti. Zira Hunyadi János sözünü bozacak, Branković'in Macaristan'daki mülklerine el koyacak, ordusuyla Sırbistan'ı işgal edecek, Branković'i oğlunu serbest bırakmaya zorlayacak ve el koyduğu arazilerini 155.000 altın flori karşılığında Branković'e satarak Sırbistan'dan çekilecekti. Branković'in bu ihaneti kısa süre sonra Osmanlılar tarafından duyulmuş ve hainliği aşikar olmuştu. Böylece hem Macarlar hem de Osmanlılar ile arası açılan Sırp despotu endişeye düşmüştü. Hunyadi János'un Osmanlı karşısında ikinci kez büyük bir yenilgiye uğraması, Sırp despotunun eline esir düşmesi ve kurtulmak için yaptığı aşağılayıcı anlaşma, János'un konumunu iyice zayıflatmıştı. Birkaç yıl önce onu kahraman olarak gören Avrupa halkı, şimdi onu açıkça ihanetle suçluyordu. Fakat yine de 8 yaşındaki Bohemya ve Macaristan kralı 5. Ladislaus ona hala güveniyordu. Bu yüzden onu görevinde tutmaya devam etti. İkinci Kosova Muharebesi'nden tam 11 gün sonra Roma İmparatoru 8. Ioannis'in öldüğü haberi geldi. 8. Ioannis birbiri arkasına 3 kere evlendiği halde hiçbir çocuğu olmamıştı. Bu sebeple Ioannis'ten sonra yerine kimin geçeceği konusu Doğu Roma'da taht karışıklığına sebep oldu. 8. Ioannis öldüğü zaman hayatta kalan erkek kardeşlerinin en büyüğü Mora despotu Konstantin'di. Konstantin Dragazes diye anılan Mora despotu bu namını annesinden almıştı. Annesi Eleni, Makedonya'nın kuzeyinde yaşayan Dragazes'in kızıydı. Doğu Roma tahtı Ioannis'ten boşalınca Konstantin'den küçük olmasına rağmen kardeşi Dimitrios imparatorluk makamına oturmak istedi. Konstantin'in imparatorluk tahtını Dimitrios'tan kurtarması kolay değildi. Bunun için Konstantin, Sultan II. Murad'a elçi göndererek kendisinin imparatorluk tahtına oturtulmasını rica etti. Sultan II. Murad bu taht kavgasında Konstantin'i destekledi. Osmanlı Sultanı'nın Konstantin'i desteklemesi üzerine İstanbul'da bulunan Valide İmparatoriçe Vasilisa, ruhban ve askerler de Konstantin'in imparatorluğunu tanıdılar. Osmanlı padişahının müsaadesi üzerine Konstantin, Mora'dan gemilere binerek İstanbul'a geldi. Böylece Doğu Roma'nın son imparatoru olacak olan 11. Konstantin, Türk hükümdarı Sultan Murad sayesinde imparatorluk tahtına oturmuştu. Kosova zaferinden sonra İskender Bey, eski koruyucusu Venedikliler ile yeniden uzlaşma yoluna gitti. Zira güvendiği Haçlı İttifakı Osmanlı karşısında duramamıştı. Sultan II. Murad, yarıda bıraktığı Arnavutluk seferini tamamlamak isteyecekti. Bu sebeple bir de Venedikliler ile savaş halinde olmak İskender Bey için bir felaket olabilirdi. Onun için Venediklilere her türlü tavizi vermeyi göze alarak anlaşma sağladı. Buna rağmen Venedikliler Türklerle doğrudan doğruya karşılaşmaktan çekiniyorlar, İskender Bey'i gizlice himaye ediyorlardı. Bu sırada İskender Bey, padişahın yokluğundan istifade ile kaybettiği Kocacık şehrini Osmanlı'dan geri almak için harekete geçmişti. Küçük bir Osmanlı garnizonu tarafından müdafaa edilen Kocacık şehri, İskender Bey'in kuşatmasına metanetle direniyordu. İskender Bey, uzunca süre kuşattığı Kocacık şehrini geri almayı başaramadı. Bu arada Sultan II. Murad, İskender Bey'in tahmin ettiği gibi yarıda kalan Arnavutluk seferini tamamlamak için oğlu II. Mehmet ile birlikte yeniden Arnavutluk seferine çıktı.
Sultan bir orduyu Arnavutluğun güneyine gönderirken kendisi de İskender Bey'in başkenti olan Akçahisar'a doğru yürüdü. Arnavutluk mıntıkası Sarp dağlardan meydana gelen bir mıntıka olduğu için büyük topların buraya taşınabilmesi pek mümkün değildi. Bu sebeple Sultan Murad topların kale önünde dökülmesini uygun buldu. Bu arada güneyden Berat'ı kuşatan Osmanlı ordusu bu şehri kısa sürede ele geçirdi. Berat şehrini kaybeden Aryanitiler Osmanlı tabiliğini kabul ederek İskender Bey'in davasını terk ettiler. Ayrıca Sultan II. Murad kısa sürede Debre şehrini fethedip başkente ilerlemeye devam etti. Bu arada İskender Bey, şehirde savaşamayacak durumda olan kadın, çocuk ve yaşlıları Venedik şehirlerine göndererek emniyete aldı. Elinde kalanlarla civarda bulunan ekinleri toplatıp dağlara ve kalelere taşınmasını sağladı. Osmanlı'nın civarda erişebileceği bütün ekinleri ise yaktırdı. Böylece Akçahisar'da 16 aylık bir kuşatma için yeterli malzeme bulunuyordu. Bu kale bir dağın tepesine inşa edildiğinden neredeyse dağın bir parçası gibiydi. Kalede Fransızların gönderdiği 30 adet top ve kaleyi savunacak 4000 müdafi mevcuttu. İskender Bey ise emrindeki 8000 askeriyle Tümenista Dağı'nda uygun bir mevkide saklanıyordu. Nihayet Akçahisar'a ulaşan Sultan Murad, Tiran yaylasında ordugah kurdu ve kaleye elçi göndererek teslim olmasını teklif etti. Bu teklif reddedilince kaleyi kuşatma altına alarak hızlıca top döktürülmesini emretti. Topların dökülmesi zaman alırken Osmanlı ordusu dışarıdan gelebilecek taarruzlara karşı istihkamlar kurmaya başladı. Kuşatma şimdiden çetin geçeceğe benziyordu. Kaleye ulaşmak oldukça zordu ve kale müdafileri uzun sürecek bir kuşatmaya direnecek moral ve levazıma da sahiplerdi. Aynı zamanda İskender Bey ve ordusu sürekli olarak dağların gizli geçitlerinden çıkarak Osmanlı ordusuna ani gece baskınları veriyor ve tekrar dağlara kaçıyorlardı. Düşmanın dağ geçitlerinde saklandığını anlayan Sultan Murad, dağlarda saklanan İskender Bey ve askerlerini bulması için oraya bir ordu sevk etti. Ancak bu kuvvetler İskender Bey ve askerleri tarafından dağlarda kamilen kılıçtan geçirildiler. Giden ordunun dönmemesi Osmanlı askerinin moralini bozmuştu. Bu sırada ordugahta 10 adet top dökülmüş ve atışa hazır hale getirilmişti. Sultan II. Murad topları uygun yerlere yerleştirmiş ve derhal atışa başlanmasını emretmişti. Surları 4 gün boyunca top ateşine tutuldu. 5. gün Tiran tarafındaki surlarda gedikler açılmış ve Osmanlı ordusu surlara doğru hızlı bir saldırı başlatmıştı. Sur önünde yapılan mücadelede Arnavutlar büyük bir metanetle direnerek Osmanlı ordusunun kaleye girmesine izin vermediler. Aynı zamanda İskender Bey de Osmanlı ordugahına hızlı bir saldırıda bulunarak geri hizmet erlerini şehit etmişti. Türklerin saldırıları aralıksız olarak devam ediyordu. 1 Aralık Türk hücumu kalenin ana kapısına kadar ulaşmıştı. Yeniçerilerden bir birlik kale kapısını çekiç ve koçbaşlarıyla kırmaya çalışıyordu. Ancak Almanya'dan gelmiş olan 60 kişilik bir grup tüfekçi kale burçlarından mermiler yağdırarak bu hücumu etkisiz hale getirmeyi başardı. Ardından Osmanlı ordusu ateşli mancınıklarla şehri ateş yağmuruna tutup şehirde yangınlar çıkarmayı başarmıştı. Ancak bu yangınlar tamamı asker olan şehir savunucuları tarafından kısa sürede söndürüldü. Öte yandan İskender Bey aralıksız olarak farklı yerlerden baskınlarına devam ediyor ve Osmanlı ordusuna pek çok zayiat verdiriyordu. Sultan II. Murad baskın yapılabilecek tüm noktalara istihkamlar ve pusular kurulmasını emretti. Bu önlemle birkaç farklı koldan aynı anda Osmanlı cenahlarına saldırılar düzenleyen Arnavutlardan bir grup 2. Mehmet komutasındaki bir ordu tarafından pusuya düşürüldü. Gece teyakkuzda olan 2. Mehmet ve ordusu hızlıca organize olarak gelen bu atlıları kamilen kılıçtan geçirdiler. Aynı anda 2000 askerle Osmanlı kampına doğru saldıran İskender Bey ise ağır kayıplar vererek canını zor kurtarmıştı.
Öte yandan kuşatmanın başından beri Osmanlı ordusu tarafından şehrin altında lağımlar kazılıyordu. Tünellerin kazılması için lağımcılar gece gündüz çalışıyorlar ve her saat başı kazıcılar değiştirilerek hiç durmuyorlardı. Fakat bu kale dağın tepesinde kurulu olduğundan lağımcıların karşısına kırılması çok çaba gerektiren büyük kayalar çıkıyor ve işlerini zorlaştırıyordu. Bu kayalardan birkaç tanesi dinamit ile patlatılmaya çalışıldıysa da bu sarsıntılar sadece tünellerin kapanmasıyla neticelenmiş ve kale duvarları bu patlamalardan etkilenmemişti. Bu sırada kuşatma başlayalı 4 aydan fazla olmuş ve Osmanlı ordusunda erzak sıkıntısı baş göstermişti. Zira İskender Bey, Akçahisar'a giden bütün yolları kapamış, Osmanlı'ya erzak gelmesini engellemişti. Bunun üzerine Sultan II. Murat Venedik'e haber göndererek ordusu için erzak istedi. Venedik bu teklife olumlu yanıt vermesine rağmen işi ağırdan alıyor ve Osmanlı ordusunun direncinin kırılmasını bekliyordu. Gece çökünce Moisi Golemi komutasındaki 500 kişilik bir Arnavut süvari birliği ordugaha doğru sahte bir saldırı başlattı. Bunun üzerine Osmanlı kampında alarmlar verilerek saldırı olduğu duyuruldu. Osmanlı birlikleri saldırının geldiği tarafa doğru yoğunlaşırken İskender Bey ise beklenmeyen bir taraftan saldırı başlattı. Bunun üzerine Osmanlı ordusu İskender Bey'in geldiği tarafa 8.000 asker kaydırmıştı. İskender Bey kısa bir çarpışmanın akabinde ordusunu geri çekti. Bunun üzerine başka bir bölgeden de Topya kuvvetleri saldırıya geçerek dikkat dağıttılar. Ancak bu ordu da kısa sürede geri çekildi. Sabaha kadar İskender Bey'i takip eden bir akıncı kolu nihayet bir dağın yamacında onu köşeye sıkıştırdı. Ancak İskender Bey'in desteğine yetişen askerler tarafından sarılıp kuşatıldılar ve hepsi şehit edildiler. Akçahisar kuşatması uzadıkça uzamakta ve kış soğuklarının ilk alametleri göze çarpmaktaydı. Üstelik Venedik'in söz verdiği erzak yardımı hala ulaşmamış ve Osmanlı askeri zor bir duruma düşmüştü. Tüm bu olumsuz şartlara ilaveten Hunyadi János'un Balkanlarda yeni hazırlıklar yaptığına dair haberler geldi. O sıralarda Sırbistan'a saldırmış bulunan Hunyadi János, Sırp despotu Branković'ten intikam alıyordu. Seferini Osmanlı'ya doğru genişletip genişletmeyeceği de belli değildi. İskender Bey de en az Osmanlı kadar kayıp vermesine ve tüm kaynaklarını tüketmesine rağmen büyük bir inat ve kararlılıkla 5 aydır başkentini müdafaya devam ediyordu. Kışı burada geçirmek, erzakı tükenmek üzere olan Osmanlı ordusu için büyük bir felaket olabilirdi. Bu nedenle Sultan II. Murat bir dahaki sene tekrar gelmek üzere kuşatmayı kaldırma kararı aldı. Akçahisar kuşatmasının başarısızlıkla neticelenmesi İskender Bey'in şöhretini ziyadesiyle yükseltti. Napoli Kralı 5. Alfons Arnavutluğa karşı alakasını artırdı. Esasen bütün asi Arnavut beylerini destekleyen 5. Alfons Arnavutluğu kendi himayesi altında toplamaya çalışmaktaydı. Bu arada İskender Bey'e de himaye teklif etmişti. Sultan II. Murad'ın seneye çok daha kalabalık bir orduyla buraya geleceğinden endişelenen İskender Bey bu teklifi kabul etti. Böylece İskender Bey, Napoli Kralı 5. Alfons'un himayesine girdi. Kendisine yıllık 15.000 duka altın tahsisat ayrıldı. Akçahisar'ı korumak için Napoli askerlerinden muhafızlar geldi. Papa da bu arada boş durmayarak bütün Hristiyanları İskender Bey'e yardıma davet etti. Böylece İskender Bey ve Arnavutluk meselesi Osmanlı için daha fazla uğraştırıcı bir mahiyet kazanmış oldu. Bu arada Edirne'ye dönen II. Murat, oğlu II. Mehmet'e muhteşem bir düğün merasimi yaptırdı. 1450 kışında icra edilen bu düğüne doğu ve batıdaki dost hükümdarlarla bütün tabi beyler davet edildi. Osmanlı tahtının varisi II. Mehmet'e zevce olarak seçilen kız, Türkmen Beyi Dulkadiroğlu Süleyman Bey'in kızı Sitti Hatun'du.
Öyle bir düğün yaptılar ki davetliler arasında padişahlardan neferine herkes vardı. Gani gönüllü Sultan Murad zaten ihsan etmek için bahane arıyordu. Bu vesileyle küçüğü büyüğü hazinesinin en kıymetli varlıkları ile sevindirerek bol bol armağanlar, kıymetli hilatlar dağıttı. Alimler, seyitler ve şeyhler en büyük saygı ve hürmeti gördüler. Düğüne fakir olarak gelenler zengin olarak döndü. Sonunda düğün bitip herkes muradına ererken Sultan II. Murad Han yanında bulunan Veziri Çandarlı Halil Paşa'ya şöyle dedi: "Koca Çandarlı, bu dünyada arzulanan nedir ki? Oğul evermek, kız çıkarmak, bunları Allahu Teala'nın izniyle yerine getirdik. Geriye iman ile gitmek kaldı." Şehzade II. Mehmet düğünden sonra babasının elini öperek hanımıyla birlikte Manisa'ya doğru yola çıktı. Bu onun babasıyla son görüşmesi olacaktı. II. Mehmet, Manisa'ya gelişinden kısa bir süre sonra babasının vefat haberini aldı. Sultan Murad'ın beklenmedik bir anda ve genç denilebilecek bir yaşta birebirden vefat etmesi belki de fazla yorgunluktan mütevellitti. Sultanın vefatı da babası Çelebi Mehmet'inki gibi gizli tutuldu. Vezir-i Azam Çandarlı Halil Paşa vefat haberini acil olarak Manisa'ya eriştirdi. 7 gün sonra haberi alan II. Mehmet, "Beni seven arkamdan gelsin" diyerek Şehabettin Paşa ile birlikte derhal Edirne'ye hareket etti. Kısa sürede Edirne'ye vasıl olan II. Mehmet, 18 Şubat 1451 tarihinde Osmanlı tahtına oturdu. Osmanlı padişahlarının altıncısı olan Sultan II. Murad Han, halk tarafından çok sevilir ve koca sultan olarak anılırdı. Bu koca sözü yaşlılığından değil, kendisine duyulan tazimden dolayıydı. Zira vefat ettiği zaman henüz 48 yaşlarındaydı. Sultan II. Murad'ın devri, Osmanlı Devleti için bir refah ve saadet devri olarak anılmaktadır. Onun 30 yıllık saltanatında akçenin daima değerini koruduğu, yıllık devlet gelirinin 2,5 milyon altına yükseldiği rivayet edilir. Oğlu II. Mehmet'i yetiştirmesi için büyük alim Molla Gürani Hazretlerini bizzat Mısır'dan getirtmesi, onun ilme verdiği değeri gösterir. Onun devrinde pek çok eser yazılmış ve Osmanlı Sarayı eserler hazinesi durumuna gelmişti. Özellikle Türk diline büyük önem vermiş, yazılan eserlerde açık bir dil kullanılmasını emrederek Türkçe yazma hususunda titizlik göstermişti. Sultan II. Murad, bilhassa komutanlık kabiliyeti yüksek bir devlet adamıydı. Bunu Hristiyan Avrupa'nın hayran kaldığı Hunyadi Yanoş'u 2 büyük meydan muharebesinde mağlup etmek suretiyle ispat etmişti. Sultan II. Murad, çeşitli cepheleriyle bir insanı kamildi. Onun şahsiyetini tanıtırken Roma tarihçileri bile lehinde kalem kullanmaktan kendilerini alamamışlardı. Romalı tarihçi Dukas, II. Murad için şöyle der: "Tanrı bilir ki Murad halka karşı daima teveccühkar ve fukaraya karşı cömertti. Bu lütuflarını yalnız kendi ırkından ve dininden olanlara değil, Hristiyanlara da ibzal ederdi. Hristiyanlarla yaptığı anlaşmaların hükümlerine riayet ederdi. Ancak Hristiyanlardan bazılarının yeminlerinden döndükleri görülür ise Murad'ın intikamından kurtulamazlardı. Fakat Murad'ın hiddet ve şiddeti çok sürmezdi. Zafer kazandıktan sonra düşmanını takip etmezdi ve herhangi bir milleti sonuna kadar mahvetmek istemezdi. Mağlup olanlar elçiler göndererek sulh talebinde bulundular mı, kendisi de elçileri memnuniyetle kabul eder ve bunlarla barış yaparak kendilerine yol verirdi." Mora seferinde II. Murad tarafından hapse atılmış olan Romalı tarihçi Halkondil bile kitabında onun için şu ifadeleri kullanıyor: "Sultan Murad kanunları, adaleti seven talihli bir adamdı. Kimseye haksız yere saldırmaz, yalnızca kendini savunmak zorunda kaldığında savaşırdı. Bu korkudan veya tembellikten değildi. İcap ederse kışın dahi sefere çıkar, gözünü budaktan sakınmazdı." Döneminin tarihçisi Aşık Paşazade, İran'dan gelen bir hakimin halkın çok zengin olduğu ve vergileri artırması gerektiği ile ilgili teklifine Sultan Murad'ın şu cevabı verdiğini yazar: "Bu söz ne söz ki söyleyesin? Bizim vilayetimizde 3 lokmayı helal vardır ki gayri vilayetlerde yoktur. Biri madenler, biri kafirden alınan cizye, biri dahi gazadan hasıl olan ganimettir.
Benim askerlerim bu helal lokma ile yaşarlar. Bunlara cebir ile alınan lokma haram olur. İmdi bunlara helal lokma gerektir. Şol padişah ki askerine haram lokma yedirir, o asker harami olur. Haraminin hod sebatı olmaz. Hali ne idüğü malumdur. Yine onun devrinde yaşamış Şükrullah Efendi, Sultan II. Murat zamanındaki Osmanlı ülkesinin ehli sünnet vel cemaat mezhebiyle süslü bulunduğunu, doğruluk ve adaletle dolu olduğunu, ahalideki ahlaki sağlamlığın dünyada işitilmemiş derecede yüksek bulunduğunu belirtmektedir. Bu koca sultan vefatından önce Çandarlı'yı vezir ve oğlu Mehmet'i vekil tayin ettikten sonra aslı Arapça olan şu vasiyeti yazdırdı. Ve dahi vasiyet eyledik ki bir yakut yüzüğümüz vardır. Bir yanında deliği olup 95.000 akçeye satın alınmıştır. Vezni bir miskalden ziyadedir. Onu satalar ve kabrimiz yanında Kur'an-ı Kerim tilavet edenlere sarf edeler. Ta ki tükeninceye dek. Ve dahi vasiyet ederim ki bir elmas taşlı yüzüğümüzü dahi satıp günde 70.000 kere kelime-i tevhid çektireler. Bir nice 7 gün buna devam edeler. Eğer ki satılmazsa rehin vereler. Padehu satıp borcumuzu ödeyeler. Öldüğüm vakit beni Bursa'ya, caminin yanındaki oğlum Alaaddin'in 3-4 arşın yanına gömeler. Mezarımın üstüne büyük hükümdarlar için yapılan muhteşem türbelerden yapmayalar. Cesedimi lahde değil, sünnet-i seniye üzere toprağa koyalar. Etrafı duvar fakat üstü açık bir türbe yapalar. Hafızların Kur'an okuyacakları yerin üzeri kapalı, kabrimin üstüne yağmur yağması için oraya tesadüf eden kısmın üstü açık ola. Azat edilmemiş olan kölelerimin tamamı ölümümden 40 gün önce azat edilmiştir. Etrafıma evlat ve akrabalarımdan kimse gömülmeye. Eğer Bursa'dan başka bir yerde ölürsem naaşım oraya nakledile. Bu nakil bir perşembe günü ola ki defin cuma günü gerçekleşe. Sultan II. Murad'ın Bursa'da bulunan türbesi bugün dahi hala vasiyetine uygun bir şekilde muhafaza edilmektedir. Ziyaret edip bir Fatiha okumak hepinize nasip olsun ve Allah Teala Koca Sultan Murad Han'a rahmetiyle muamele eylesin. Böylece Koca Sultan II. Murad'ın devri kapanmış, Fatih Sultan Mehmet Han'ın devri başlamıştı.